Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz atkı modelinin yapımını paylaşmaya çalışacağım. Şöyle atkımıza bakalım. Gerçekten çok şık, çok güzel bir model oldu. Çok kolay bir model. Trabzanlardan, sadece trabzanlardan oluşan bir model. Ama üzerindeki bu işlemeler ona ayrı bir hava kattı ve gerçekten böyle tam kış mevsiminde kullanılabilecek şahane bir model oldu. İpim böyle tüylü bir ip kullandım. Şöyle göstereyim ipimi. Atkımızın güzelliğini veren ipimiz bu oldu. Nako Paris. Bu iple yaptım ama normal bebe yünleriyle de yapabilirsiniz. Ben bugün bununla çalışmak istediğim için bu şekilde uygulamış oldum. 2 adet ip kullandım atkım için. 1 metre 80 santim bir boyu var atkımın arkadaşlar. Yetişkin için çalıştım. 1 metre 80 santim yetişkin için çalıştım. Çocuklar için çalışmak isterseniz eğer daha küçük boyutlarda hazırlayabilirsiniz bunu. Yani 1 metre mesela yeni doğan bir çocuk için yapacaksınız 90 santim yapabilirsiniz. 1 yaş için 1 metre, 1-2 yaş için 1 metre 20 santim, 3-4 yaş için 1 metre 40 santim gibi yapabilirsiniz. Ve bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Çok kolay bir model. Malzememi göstermiştim. Nako Paris kullandım 2 adet. Bu üzerindeki ipleri de orta kalınlıkta bir bebe yünüyle yaptım arkadaşlar. Tığ olarak da 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım. Malzemelerim bu şekilde, modelim bu şekilde. Şimdi isterseniz modelimizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızda da destek olmayı unutmayın. Ne kadar çok beğeni ve yorum o kadar çok video gelmesi demek ve daha çok kişiye ulaşmamız demek. O yüzden yorumlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Evet, atkımızın modeline başlıyoruz arkadaşlar. Çok kolay bir atkı. Bütün yeni başlayanların bile rahatlıkla yapabileceği bir atkı. Atkımız ipimizden dolayı böyle tüylü bir ip kullanıyorum arkadaşlar. Atkımızı gösteren bu tüylü ipimiz ve üzerindeki işlemeler gerçekten çok şık. Çok güzel bir hava kattı üzerindeki işlemeler. Onların da nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben yetişkin bir model yapacağım. Yetişkin model yapacağım için 29 tane trabzan üzerinden yapacağım. Birazcık geniş olsun istiyorum. Yapınca da yine ölçü veririm size. Ama yeni doğan hani küçük yapacaksanız eğer arkadaşlar 20 trabzan üzerinden yapabilirsiniz. İşte 2-3 yaş çocuğuna 22 trabzan üzerinden yapabilirsiniz. Hani bu şekilde genişliğini ayarlayabilirsiniz. Şimdi biz yapalım. Kaç santim olacak onu paylaşacağım sizlerle. Şimdi öncelikle 29 artı 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 tane zincirimi çektim. 3 tane daha zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi ipimi doluyorum ve burada üçüncüye trabzanımı yapıyorum. Sadece trabzanlardan oluşacak. Şöyle yakınlaştırayım da. Evet. Bakın tekrar yapalım. Bu ipi kullanırken yanlış yapmamaya çalışın. Birazcık sökmesi zor oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle üçüncüye bakın. Üçüncü ilmeğime trabzanımı batıyorum ve trabzanımı yapıyorum. Burada şimdi zincirimle birlikte 2 tane trabzanım olmuş oldu. Şimdi ipimi doluyorum ve yanındaki zincire, yani artık aynı zincirlere asla batmıyoruz. Her bir zincire birer kere trabzan yapacağız arkadaşlar. Şimdi bakın ipimi doladım. Yanındaki zincirime batıyorum. 2 çıktım ve 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. İpimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. İkili trabzanlar yapıyoruz yani. Tekrar. Burada 29 tane trabzanım olacak. Şimdi 2, 4, 5 tane bir yandan da sayalım. 5, 6, 7. Trabzan yapmayı bilen herkes bu atkıyı kolaylıkla yapabilir. 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23. Evet, 29 tane zincirimizi yaptık. Burada birkaç tane kaldı. Bunu kesebiliriz buradan arkadaşlar. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle dibine bakın bir tane zincir çektim. Hemen dip kısmında şuraya batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum burada. Bu bir tane trabzanım olmuş oldu. Şimdi her bir trabzanıma şöyle göstereyim. Bakın her bir trabzanıma bir tane trabzan yapacağım. Buraya yapıyorum. Ve bu 29 trabzanımı devam ettireceğim. Hep ikili trabzanlarla yapıyoruz. Atkımız boyunca hep ikili trabzanlar yapacağız arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Her bir trabzanıma bir tane trabzan olacak şekilde yapıyoruz. Uzunluğunu ben yetişkin yaptığım için 1 metre 80 santim kadar bir uzunluğum olacak. Onun için hani yetişkin yapıyorum. 1 metre 80 santim. Erkek yetişkinler için 2 metre. Kadınlar da arkadaşlar eğer hani çok uzun olsun istiyorsanız 2 metreye kadar yapabilirsiniz. Tamamen uzunluk size kalmış. Yeni doğan için 80 santim. 1-2 yaş için 1 metre 20 santim. 4-5 yaş için 1 metre 40 santim. 5 yaştan yukarısını yetişkin olarak değerlendirebiliriz. Yani yetişkin ölçü olarak değerlendirebiliriz. Ama dediğim gibi hani kısa isterseniz, uzun istemezsiniz. Bu ölçü tamamen size kalmış. Şöyle devam ediyorum. Bakın hep sadece trabzanlar yaparak örüyorum. İpimiz dolayısıyla model kendini güzel gösteriyor. Böyle yumuşacık, sıcacık da bir model, yünlü bir model. Ben ipi gerçekten çok beğendim. Daha önce de bir kazak ördüm arkadaşlar. Yine kanalımda paylaştım. Kırmızı renkli bir kazak. Üzerinde yıldızlar işlenmiş bir şekilde. İsterseniz hani onu da yaparak böyle atkısıyla birlikte takım olarak kullanabilirsiniz. Sondaki zincirime de bir tane trabzanımı yapıyorum. Ve burada yine 29 tane trabzanım oldu. Döndürüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Ve yine dibine trabzan yapıyorum. Burada zincirlerim kenar kısmında zincir olmasın diye bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İpimi doluyorum. Ve yine devam ediyorum. Bu sıraya da gidip sonra genişlik ne kadar kaç santim olmuş onu ölçüp sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi her bir trabzanıma bir tane trabzan yapıyoruz. Çok kolay. Böyle dediğim gibi yeni başlayanların bile kolaylıkla yapabileceği bir model. Sadece üzerindeki yıldızlarımızı işlerken birazcık zorlanabiliriz ama çok güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım onları da sizlere. Öncelikle atkımızı örüp bitirelim. Onu da çok kolay, yıldızları da çok kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Sıra sonuna kadar gelelim ve ölçelim. Üçüncü sıramı yapıyorum. Bu 29 tane trabzanınızı arkadaşlar hiç eksiltmeyin. Dediğim gibi eğer yeni başladıysanız mutlaka sayın. Sayarak ilerleyin ki böyle yamuk bir görüntü olmasın yukarıya doğru.
Evet, buradaki trabzanımıza da yapıyorum bir tane. Şöyle bir zincir çekeyim. Şimdi bakın koyalım. Bir ölçelim bakalım kaç santim olmuş. Şöyle genişliğimizi tam bitişinden. Evet, 14 santimlik bir genişliğim olmuş arkadaşlar benim. Ve benim için yeterli bir genişlik. Daha da geniş olsun istiyorsanız başlangıçtaki zincir sayısını artırabilirsiniz. 30, 31, 32 şeklinde yapabilirsiniz. Eğer daha da geniş olsun istiyorsanız benim için yeterli bir genişlik. Evet, şimdi bunu ilerletelim. 1 metre 80 santim veya 2 metre olana kadar ilerleteceğim. Sonrasında bitireceğiz. Ve yıldızların kar tanelerinin kar tanelerinin işlenmesiyle devam edeceğiz arkadaşlar. O kısma kadar gelelim. Hani atkımızı bitirelim ve işlemeyle devam edelim. Arkadaşlar ben atkımı tamamladım. En son trabzan sırası ördüm ve istediğim ölçüye geldiğinde bitirdim. 1 metre 80 santimlik bir ölçüm oldu arkadaşlar. Atkımın uzunluğu yetişkin için yaptım. O yüzden büyük çalıştım birazcık. 1 metre 80 santimlik bir uzunluğa kadar ördüm. Sizler eğer dediğim gibi daha küçük öreceksiniz eğer işte 1.40, 1.50, 1.60 yani çocuğunuza göre yapabilirsiniz. Şimdi üzerine de bir tarafından şöyle kar taneleri işledim. Bakın bu şekilde kar taneleriyle süsledim. Bir tarafını ben bu şekilde yaptım. Nereye kadar yaptım? Şöyle belirledim bir yer. Bu kısmı boğaz kısmına dolunacağı için bu kısma yapmayacağım. Sadece şöyle salınacak alt kısma kadar yaptım. Şimdi diğer tarafında da bir iki tane kar tanesini beraber yapacağız. Şöyle öncelikle düz tarafı olsun. İkisinin de düz tarafı olacak. Düz tarafını da anlayabilmek için bakın şu şekilde katlıyorsunuz tarafı. Ve buradan başlayacağız. Şöyle yapacağım yere kadar da bir işaretleyici taktım. Ne kadar hani yapacağımı şöyle sayayım. Bakın ben kaç sıra gitmişim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sıra yukarıya doğru gitmişim. Aralarında da 8 trabzan sırası mevcut. Şimdi burada bir tane kar tanesini beraber yapacağız. Şimdi bu tarafta nasıl yapmışım? Nereden başlamışım? İki tarafında eşit olması gerekiyor. Orta kalınlıkta bir yünümü alıyorum. Bir ip keselim birazcık. Şöyle. Şimdi bunu beraber yapacağız. Bu tarafta bakın iki tane kar tanesiyle başladım. Aynı tarafa şöyle göstereyim. En dipte iki tane kar tanem var. Yine burada da iki tane kar tanesiyle başlayacağım. Şimdi bakıyorum kaçıncı sıradan başlamışım. 1, 2, 3, 4. 5. sırada başlamışım. Orta noktam burası. 5. sıradan başladım. Burada da 8 tane trabzanım olması gerekiyor. Bakıyorum 2, 4, 6, 7 ve 8. Şimdi buradan da yine sayıyoruz trabzan sıralarını. 1, 2, 3, 4, 5. sıradan başlamıştım. 2, 4, 6 ve 8. ilmeğin hemen dip kısmından da iğnemi takıyorum. Birazcık yakınlaştıralım. Evet bakın şöyle. Bakın 2, 4, 5. trabzan sıramın hemen üst kısmı. Buradan da 8 trabzan. Şöyle göstereyim bakın bu kenardaki zincirde sayıyoruz. 2, 4, 6 ve 8. 8. trabzanla 9. trabzan arasından alttan iğnemi çıkarıyorum. Şimdi burada bakın şu bir trabzan uzunluğu. Hemen üst trabzanımın üst noktasından iğnemi arka kısma geçirdim. Şimdi burada bakın hemen yan tarafı ve yan taraflarında trabzanlar var. Hemen bakın yan tarafındaki bu noktamın şuradaki trabzanı. Bu noktadan trabzanımı yarıyorum. Bakın ortasından tam trabzanımı yararak orta noktasından çıktım. Şuradan batıyorum. Bir trabzan uzunluğunda yukarıdan çıkıyorum. Şöyle de yapabilirsiniz. Bakın arkadan iğnemi aldım.
Orta noktada birleştirdim. Bu çizgimizin hemen şurasında birleştirdik. Şu üst kısımdan bir trabzan üstünden çıkıyorum. Ve tekrar aynı noktadan arka tarafa iğnemi batıyorum. Ve yine diğer taraftaki trabzanımdan çıkıyorum. Buradan bakın. Trabzanımı yarıyorum. Hemen buradan çıkıyorum. Ve tekrar aynı noktadan batıyorum. Böyle 3 tane bir çubuk oluşturmuş olduk burada. Kar tanesinin bir kısmını, bir çubuğunu oluşturmuş olduk. Şimdi ikiye geçiyoruz. Şöyle orta noktasından buradan çıkıyorum tekrar. Şimdi yan tarafa gidiyorum. 1, 2. 2 tane trabzanım yani. Bakın 1, şöyle göstereyim. 1, 2 trabzan. Nereye gittim? Buradan da yine şu trabzanımızı hemen önce çapraz, bakın önce çapraz trabzanımın ortasına, şu boşluklardan sakın çıkmayın arkadaşlar. Çünkü o zaman delikli olur. Bu boşluklardan çıkmayın. Delikli olur. Buradan çıktım. Tamam. Orta noktadan çıkıyorum. Hemen düz bir şekilde bir üstünden. Kenardakiler birazcık daha kısa kalacaklar. Ortasındaki bir tık daha uzun olacak. Attım. Orta noktasından geriye gidiyorum. Yani yapmış olduğum elimi takip ederseniz eğer daha kolay, hani anlatımından ziyade elimi takip etmeniz gerekiyor. Evet, bu çubuğu da yaptık. Yine orta noktadan çıkıyorum. Aşağı doğru da yine bir trabzan alt kısmına arkadaşlar. Bir trabzan alt kısmına ineceğiz. Görünmedi galiba. Evet. Bakın bir trabzan alt kısmına iniyorum. Yine önce çaprazından trabzanımı yarıyorum. Orta noktadan üst noktadan, bakın hemen bir trabzan üstü, üçüncü çubukta yandan. Evet. 3 tane çubuğumuzu yapmış olduk. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. Yine ortadan iğnemi çıkardım. Bakın bir, iki trabzan ötesinden itiyorum. Yine çapraz kenarlar. Bakın direkt kenar. Kenar. Batıyorum. Ortasındaki çubuğu dümdüz ilerliyorum. Dümdüz karşısından, iki trabzan ötesinden çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi ana 4 tane çubuğunu yapmış olduk. Şimdi şu ara kısımları da yapalım. Bunlar için de öncelikle şuradan batıyorum. Bakın. Trabzanımızı yine yarıyoruz. Trabzan yarıyoruz. Trabzan mı? Evet. Trabzanımızı yardık. Battım. Orta noktadan arkaya doğru geliyorum. Arkadan iğnemi çektim. Buradan tekrar çıkıyorum. Sanırım trabzanı yarmadık mı? Boşluğa denk gelmiş.
Boşluğa denk gelince şöyle sökün arkadaşlar. Boşluğa denk gelmesin. Çünkü o zaman orada bir boşluk gözükür ve hiç hoş bir görüntü olmaz. Bunun için ipimizi çıkarıyoruz ve hemen şurada trabzanımı yarıyorum. Bakın trabzanımı içinden çıkarıyorum artık. Evet. Şimdi orta noktadan iğnemi batırdım. Tekrar buradan çıkıyorum. Bakın tekrar aynı şuradan çıkıyorum. İpimi bu tarafa aldım. Baş parmağımla tuttum. Bakın ipimin çıktığı yerden iğnemi tekrar batırıyorum ve üst kısmından çıkarıyorum. İpimi çekiyorum. İpim bu halkamın içinde kalmış oluyor arkadaşlar. Çektim. Hemen dış kısmından, bakın şuradan dış kısmından iğnemi tekrar geriye. Evet. Şimdi buraya geliyorum. Burada da yine öncelikle şurada bir tane trabzanımı yararak işlemimi yapıyorum. Daha sonrasında orta noktadan giriyorum. Uç kısmından, düğüm yerden bakın. Ve yine bunu baş parmağımla tutuyorum kenarda. Buradan yine iğnemi batıyorum. Şöyle çok küçük bir yerden dışarıdan çıkıyorum. Bakın battım. Çok küçük. Aynı trabzanın üst kısmından çıktım. Halkamın içerisinde oluyor ipim. Bakın halka yapmış olduk burada bir tane. Ve halkamın dışından da iğnemi dışarıya takıyorum. Bu tarafa geldim. Burada da yine bir tane trabzanımı yarayacağım. Orta noktadan içeriye giriyorum. Tekrar aynı noktadan çıkıyorum. Bakın şu üst kısmındaki noktadan çıkıyorum. Bu şekilde elimle sabitledim. Halkamı oluşturdum. Ve halkamın dışından da iğnemi dışarı atıyorum. Geldim buraya. Yine burada da bakın şöyle son iki çubuğun arasını yapıyoruz. Ortadan giriyorum. Tekrar aynı noktadan yukarıya çıkıyorum. Bir halka oluşturdum ve halkanın dışından da dışarı çıktım. Eğer video size hızlı geldiyse üst kısımdan birazcık videoyu yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kar tanemi hazırlamış oldum. Şimdi bir tane daha göstereceğim. İnşallah anlayabilmişsinizdir. Elimden geldiğince yavaş anlattım ama dediğim gibi size hızlı geldiyse üst kısmından yavaşlatarak ilerleyebilirsiniz. Şöyle ipimizi de arka noktasından yürüttüm arkadaşlar ve kopardım. Şöyle bakın. Bir tanesini beraberce oluşturduk. Şimdi ikinciyi yapalım. Bir tane daha göstereceğim size. Yine ipimizi alıyoruz. Düğüm yapalım. Şimdi ikinciyi de yine bu taraftan 8 tane trabzan olacak şekilde ayarlayacağız. Yine 5 tane aynı hizada olacaklar. 8 tane trabzanımı sayıyorum yine. Bakalım. 2, 4, 6 ve 8. 8. ile 9. arasında ipimi, tığımı, iğnemi takıyorum. Evet. Şimdi öncelikle uzun çubukların 4 tane uzun çubukları yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir tane trabzan yukarısından batıyoruz arkadaşlar. Hep o şekilde olacak. Bu üst, altlar, kenarlarda 2 trabzan. Şu anda bir tane trabzan yukarıya çıktım. İğnemi taktım. Arkadan aldım. Şimdi ne yaptık? Oklarını yapacağız. Yani şu kenar çubuklarını 3 tane çubuğumuz var burada. Yan trabzandan, şuradan bakın, yan trabzandan çıkacağım alttan. Trabzanımı yarıyorum. Boşluklara batmıyorum. Bakın bu şekilde. Çıkardım. Hemen bunun şurada dip kısmından
tekrar batıyorum ve arkadan iğnemi alıyorum. Çok çekmeyin ipinizi. Şimdi bakın bir trabzan üstünden çıkacağım yine. Dümdüz olacak bu. Bir trabzan üstünden çıktım. Aynı noktadan tekrar geriye batıyorum. Orta çubuğunu da yaptık. Şimdi kenarını yapacağım. Ne yapıyorum yine? Şurada bir tane trabzandan, hemen kenarındaki trabzandan yarıyorum trabzanımı ve iğnemi çıkardım. Şöyle göstereyim. Bakın bunların orta noktasından da batıyorum. Evet. Şimdi şuradan 5. sıradaki, yani 5. trabzan sırasındaki noktadan tekrar iğnemi geçirdim. Döndürüyorum böyle. Şimdi 2 tane trabzan ötesinden takıyorum. Tekrar arkadan iğnemi çıkardım. Yine çapraz bir şekilde trabzanımı yararak çapraz çubuklarını yapıyorum. Şuradan taktım. Uzun çubuğunu yapıyorum. Kenarındakini yine yapıyorum. Evet. 1, 2. Şimdi döndürüyorum. Diğer tarafını yapacağım. Şöyle orta noktamdan yine çıkarıyorum arkadaşlar. İğnemi. Yine bir trabzan altına iniyorum. Yan çubuklarını yapıyorum bunun. Bir trabzan altı. Evet, şimdi 4 tane çubuğu yapmış olduk. Bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi bu aralarını yapacağız. 4 tane de arada var. Hemen burada bu orta noktadan çıkmıyoruz. Ne yapıyorum? Şurada bir tane trabzanıma yarıyorum. Daha kısa olacak uçları. Evet, şurada yardım. Orta noktadan giriyorum. Tekrar buradan çıkacağım. Alttan tekrar oradan çıkıyorum. Bakın ipimi baş parmağıyla tuttum. Çıkmış olduğum yerden iğnemi tekrar batırıyorum ve çok küçük bir yerden tekrar çıkıyorum arkadaşlar. Bakın. Ve halkamın dışarısından iğnemi itiyorum tekrar arka kısma. Evet, geldik buraya. Burada da yine bakın. Yine trabzanımı yarıyorum burada. Orta noktadan giriyorum. Tekrar şu çıkmış olduğumuz yerden buradan takıyorum. Geldim buraya. Burada da yine trabzan. Şöyle bakın.
Trabzanı yardım. Orta noktadan girdim. Yine buradan çıktım. Bunu baş parmağımla tutuyorum. Aynı noktaya iğnemle bu şekilde bir halka oluşturmuş oldum burada. Halkamın dışından da iğnemi itiyorum. Sonuncuyu yapıyorum. Ve bunu da bitirmiş olduk böylelikle. Döndürdüm. Şöyle aralarından geçiriyorum arkadaşlar bunu. Evet. Bunu da keselim. Böylelikle 2 taneyi yapmış oldum. Şimdi üçüncü için de yer belirleyeceğiz. Onu artık hani kendiniz yapabilirsiniz. Dediğim gibi elimden geldiğince yavaş anlatmaya çalıştım. Bundan daha yavaşını anlatamayacağım arkadaşlar. Sizin için hızlı olduysa üst kısımda yavaşlatma var. Videoyu yavaşlatma kısmı var. Oradan yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Evet, şimdi buradan nasıl yapacağım? Bakın. Aynı. Şöyle göstereyim. İlk başta 2 tane yapmıştık. Daha sonrasında da 1 tane yapmışım. Ve yine 1 tane. Ama siz bu şekilde değil de hep 2-2 gitmek isterseniz arkadaşlar hemen bunun aynı hizasında üst kısımdan yapacaksınız. Kenarda yine 8 tane bırakarak yapacaksınız. 2 tane yapacaksınız. Daha sonra yine 2 tane o şekilde ilerleyeceksiniz. Eğer 2-2 gitmek isterseniz, benim gibi yapmak isterseniz de. Şimdi buradaki kar tanesiyle bu kar tanesinin arasında kaç boşluk var? Bunun içinde 8 tane ya, ama 8 tane nereden? Hemen şu orta noktası, bakın orta noktası, kar tanelerini yaptığımız orta nokta. Yani 5. trabzan sıram orta nokta. Buradan itibaren sayacağım. Burası 1. Şöyle sayalım. Orta noktam burada. Burası 1, 2, 3. Tam trabzanların üst kısımlarını sayıyorum. Bakın şöyle yakınlaştıralım. Bakın şunları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. sıra. Tekrarlıyorum. Tekrar gösteriyorum. Tam bu kar tanelerin orta noktasına batmış olduğumuz yerden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane arkadaşlar. Şimdi bu tarafa doğru da kaç tane yapmışız? Hemen şurada bir sayalım. Bakın. Tam orta noktası. Kenardan sayıyorum. 2. Zinciri de sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15.yi yapmışım arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Kenardan itibaren sayıyoruz. Zincirde sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. Tam da yerine iğnemi takmışım zaten ben. Hemen şöyle elimden tutuyorum. Arka noktadan çıkarıyorum. Çıkardım ve burada yine aynı şekilde çubuklarımızı yapıyoruz. Yani kar tanemizi yapıyoruz. Yine buradan da burada kar tanemizi yaptıktan sonra yine şu orta noktasından itibaren 8 tane yukarıya sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yukarıya sayacağım. Sonrasında buradan 8 tane ilmek sayıp oradan iğnemi batıracağım.
Burada 2 tane olacak. Buradan da yine 8 tane sayıp yine iğnemi batıracağım ve kar tanelerimi yapacağım. Zaten artık buradan sonra aynı hizada olması gerekiyor. Ben bu şekilde boşlukları ayarladım. Ama siz daha uzun, hani boşlukların daha geniş kalmasını istiyorsanız eğer daha da geniş bırakabilirsiniz. 9 tane 10 tane bırakabilirsiniz. Dediğim gibi eğer ikili ikili gitmek istiyorsanız yine aynı bunların hizasında 8 buradan 8 buradan yaparak ilerleyeceksiniz. Kar tanelerinizi yapacaksınız. Şimdi ben kar tanelerini bitireyim. Aynı bu sıra kadar yapacağım, bitireyim, son haliyle gelelim. Evet arkadaşlar, ben atkımı tamamladım. Her iki tarafında kar tanelerini yaptım. Bir tarafta 9 sıra yukarıya doğru kar tanesi işlemiştim. Diğer tarafında yine 9 sıra yukarıya doğru işledim. Orta kısmına işlemedim arkadaşlar. Hani eğer siz bütün hepsini işlemek isterseniz atkıyı boydan boya işleyebilirsiniz. Ben o kısım boğaz kısmında kalacağı için o kısmı işlemedim. Sadece bu ön kısımlarında 9 sıra işledim. Göstermiş olduğum gibi aralarındaki sıra sayılarını da yine sizlere vermiş olduğum gibi yaptım burayı. Evet, böylelikle de bir videomuzu sonlandırmış olduk. Elimden geldiğince yavaş anlatmaya çalıştım. İnşallah sizler de anlayabilmişsinizdir arkadaşlar. Zaten burada önemli olan kar taneleri. Onu da hani elimden geldiğince yavaş çekmeye çalıştım. Yavaş anlatmaya çalıştım. Eğer sizin için hızlıysa dediğim gibi yavaşlatarak izleyerek yapabilirsiniz. Oldukça kolay. Eliniz alıştıkça daha kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızla da destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler dilerim.